ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm uyarılarına rağmen İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a saldırı düzenledi. Tahran'ın kuzeyindeki bir radar tesisine 2 bomba atıldığı bildirildi. İsrail, saldırının radar sistemlerini hedef aldığını açıkladı. Trump ise operasyonun durdurulması için ateşkes çağrısı yaptı. Orta Doğu'da gerilim yeniden yükseliyor. Gelişmeleri takipte kalın. Son dakika, Orta Doğu kaynıyor. İran, Katar'daki ABD askeri üssüne füzeler yağdırdı. İsrail ise Güney Lübnan'daki Hezbollah hedeflerine hava saldırısı düzenledi. İran-İsrail savaşının çevre ülkelere de sıçramasından endişe ediliyor. Orta Doğu ciddi anlamda karıştı. 3. Dünya Savaşı yolda mı? Son dakika, ABD, İran'a resmen savaş ilan etti. ABD savaş uçakları İran'daki Fordov, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini bombaladı. Açıklama bizzat Başkan Donald Trump'tan geldi. Fordov yok edildi, uçaklarımız güvenli şekilde döndü, dedi. Bu saldırıda ilk kez sığınak delici bombalar kullanıldı. İran saldırıyı uluslararası hukukun açık ihlali olarak tanımladı ve misilleme tehdidinde bulundu. ABD böylece İsrail'in başlattığı İran operasyonlarına resmen katılmış oldu. Gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutma. Rusya, ABD'yi İsrail'e doğrudan askeri yardım konusunda açıkça uyardı. Dışişleri yetkilileri böyle bir adımın Orta Doğu'yu radikal biçimde istikrarsızlaştıracağını söyledi. İran dini lideri Hamaney ise sert konuştu. İran teslim olmayacak. ABD saldırırsa sonuçları telafi edilemez olur, dedi. Bu açıklamalar İran-İsrail gerilimini küresel krize dönüştürebilecek yeni bir eşiğe taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-İran gerilimi hakkında çok sert konuştu. Netanyahu, Hitler'i bile geride bıraktı, dedi. Gazze'de yaşananları soykırım olarak tanımlayan Erdoğan, İran'ın kendini savunmasının meşru ve hukuki olduğunu vurguladı. Ayrıca Türkiye'nin her türlü senaryoya karşı hazır olduğunu söyledi. Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor, gözler şimdi hem Tahran'da hem Tel Aviv'de. Yeni gelişmeler için kanala abone olup videoları beğenirseniz bize destek olmuş olursunuz. Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. The Times'ın dikkat çeken analizine göre, İsrail, İran'la sürdürdüğü askeri çatışmada gücünü aşan bir yük altına girdiğini yeni fark etmeye başladı. Stratejistler, İsrail'in bu operasyonların yükünü, askeri, ekonomik ve diplomatik maliyetlerini yönetmede ciddi zorluklarla karşılaşmaya başladığını vurguluyor. Çatışma genişleyip daha da tırmanırsa, bu İsrail'in sonunu hazırlayabilir. Yeni gelişmeler için kanala abone olup bildirimleri açın. Son dakika gelişmesi. İsrail savaş uçakları Tahran'daki askeri ve stratejik hedefleri vurmaya devam ediyor. Devrim muhafızlarına ait karargahlar, hava savunma sistemleri ve kritik altyapılar hedef alındı. Patlama sesleri Tahran genelinde yankılanıyor. İran-İsrail savaşı son dakika haberleri için abone ol. Orta Doğu'da sular durulmuyor. İran ateşkes ilanının hemen ardından İsrail'in Beerşeba kentini hedef aldı. Füze saldırısında 7 katlı bir bina yıkıldı, en az 4 kişi hayatını kaybetti. 20'den fazla yaralı var. İsrail saldırıya sert misilleme sözü verdi. Orta Doğu'da ateşkes tehlikede. Yeni gelişmeler için abone olmayı unutma. Son dakika. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail'in ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. 12 günlük çatışmaların ardından bölgede savaşın sona ermesi bekleniyor. Anlaşma ilk olarak İran'dan başlayacak, İsrail de saldırılarını durduracak. Yeni gelişmeler için abone olmayı unutma. İran'dan fırlatılan balistik füze, İsrail'in Aşdod kentindeki elektrik santralini vurdu. Tesis zarar gördü. Bölgede elektrik kesintileri yaşandı. Hava saldırısı sirenleri çalarken yetkililer halkı sığınaklara yönlendirdi. Yeni gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutma. Asgari ücrette ara zam beklentisi artıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30.205 TL asgari ücret talebinde bulundu. Özel, ekonomik kriz ve enflasyonun çalışanları zorladığını vurgularken, uzmanlar ara zammın bütçe dengeleri açısından zorluğuna dikkat çekiyor. İşçi sendikaları ise bu artışın bir an önce yapılmasını istiyor. Peki, hükümet bu konuda ne adım atacak? Detaylar için takipte kalın.